Şu da sade şey olan değil mi? Şu. Evet, şöyle göstereyim. Şu almış olduğumuz yine meşhur böreklerimiz Lidl'e gelmiş. Peynirli olanı, ıspanaklı olanları. Şu küçükler de böyle yuvarlak olanları. Şöyle ben ıspanaklılardan aldım. Peynirli çok fazla hoşumuza gitmedi. Hemen fiyatını da göstereyim şöyle. Bakın böyle. Fiyatı 3.79'a. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Neredeyse artık akşam oldu. Evet. Bugün birazcık bayağı bir koşuşturmaca günüm geçti. Eve yeni geldim. Sizlere orada Lidl'de şey çekmiştim, börekleri çekmiştim. Bana da sağ olsun takipçilerimiz göndermişler. Lidl'e börek geliyor. Benim haberim bile yoktu. Çünkü herhalde daha yeni gitmiştim. 2 gün falan olmuştu. O zaman Öyle bir şey. yoktu. Sağ olsunlar bana haber verdiler. Ben de dedim çekeyim. Hemen videonun başına koyayım. Almak isteyenler alsınlar. Evet. Şöyle hemen göster vereyim kısaca. Ben bu sefer orada da gösterdiğim gibi ıspanaklısını aldım. Peynirlisini bizim evde seven olmadı böreği. Peynir dandik oluyor onun için. Evet, bakın şöyle göstereyim. Hatta neredeydi o, hemen kocaman yazıyor. Ha, şurada yeşil olan bakın böyle vegan diye yazıyor. Böyle katkısı hiçbir şey yoktu. Bazen kulaktan dolma bilgiler her zaman ben görüyorum yorumların altında da. Onun içinde şu var bu var diye yazıyorlar. Hiçbir şey yok. Evet. Burada da kocaman yazıyor zaten. Et yok, kıyma yok yani. O Anladım. yüzden vegan diye yazmışlar. Ben hemen şöyle 4 tane aldım. 4 tepsilik. Çünkü ben her şeyde 2 tepsi yapıyorum. Yani bir tepsi bizim için az oluyor. Ben böyle fazla bir şey yaptığımda artsın istiyorum. O yüzden böyle 4 tane aldım. İyi oluyor. Ne bileyim acil yemek olmadığında hemen çıkarın. Buzu çözülsün, fırına sürün. Ondan sonra yanına çay demleyin. Peynir, zeytin, domates, salatalık koyun. Alın size işte yemek. Yani daha ne olsun. Evet. Hatta bizi Yunanistan'dan takip eden şeylerimiz varmış, takipçilerimiz varmış. Bana yazmışlardı. Onlar bunu sadece şu üstünü açıyorlarmış. Hani böyle fazla tepsiniz kirlenmesin diye böyle pişiriyorlarmış ama. Bence onun yapılmaz galiba. Öyle hazır bile. Evet, ben genelde şey yapıyorum yani. Gerçekten çok uygun. İnanılmaz uyguna geliyor. Yani 3.79 hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil, evet. O Ispanak yüzden- kaç para o kaç para. Değil mi? Almak isterseniz ben sizlere söyleyeyim dedim. Evet. Bunu da buradan söyleyeyim. Birazcık seslerimizden de anlaşılıyordur. Geçen videomuzda söylemiştik. Biz grip olduk. Kışın o kadar kış geçirdik ama hiç grip olmadık. Evet. Bu sefer bir böyle. Kalifer bile bozuldu. Bir hafta kalifersiz kaldık. Gene hastalanmadık. Evet. Hemen bir şeyi kestik. Yan tarafı kestik. Hekeyi kestik. Hava bir çarptı bize ya oradan. Gerçi ama kalorifersiz kaldık deyince ceyranlı kaloriferlerimiz vardı evimizde. Evet. Sağ olsun. Kaç tane kaloriferimiz var? 5 tane. 5 tane ceyranlı kaloriferimiz var. Normal bizim kaloriferimiz yağla çalışıyor. O bozuldu. Bir hafta içinde ceyranın arasına ağlattık. Ceyranlı kalorifer kullandık ama en azından üşümedik, hasta olmadık. Saatlik 15.000 watt harcadık. Saatlik 15.000 Aynen. watt. Herkesin odalarında kalorifer dağıttık. O da öyle şey oldu. Olsun. Bu arada 5 tane de elektrikli kalorifer sahibi olmuş olduk. Oldu. Duruyor evde. Arıza verdi kalifer. Parçası da gelmedi. Parçasını bekledik tamirciden. Evet. O da bir hafta sürdü. Yaptık bir Firma şey. geldi aynı gün ama tabii ki firma siparişi verdi. Firmanın parçayı getirmesi, takması bir hafta sürdü. Evet, bir hafta. Aynen. Tam da Karakuş'ta. Değil mi? Tam Tam 1. aydı. O zamanlar böyle eksi dereceler olmuştu. Almanya'da yaşayanlar bilir. Eksi dereceydi. Gerçekten bir şeyin böyle elimizdeyken hiç şeyini bilmiyoruz. değeri bilmiyoruz. Değerini bilmiyoruz. O zaman kadar bana böyle kaloriferin şeyi gelmiyordu. Ne zaman bozuldu, ev soğumaya başladı. İnanın var ya kalorifer koşturdu. Hanım yoğurt kurdu. Yoğurt bile olmadı ya. Evet, ilk defa yoğurdum tutmadı. Oda sıcaklığı aynı dereceyi bulmadığı için. Şimdi rahmetli Yaman Akay'ın bizim de bir sahnesi var. Orada Yaman Akay'ı bilen bilir. Genç yaşta o da kanserde öldü. Şey diyor, enişte ya diyor, şu kaleferi sarılasım geliyor diyor. Evet, ben de hatırlıyorum. Valla kalefer sarılasım geliyor. İnsan kalefer ne değerli bir şeymiş kardeşim ya. Aynen değil mi? Ev buz kesti ya. Bizim oturması 36 metrekare. Evet. Soğuğu hakikaten karşına usulsüz geldiğini görüyorsun böyle. Evet. Anlıyorsun. Aynen öyle. Gerçekten hani yazın ne sıcak suyun ne de şeyini anlamıyoruz kaloriferini ama kışın başka. Kışın vallahi. Allah başka dert vermesin. Hemen ceyranlıyla yaptık. Evet arkadaşlar geçen video yaptık biliyorsunuz. Açıklama videosu niye hanımla beraber video çekmedik diye.
Ama yani bazı art niyetli insanlar duyduğunu anlamak istemiyor da kendi düşünceni anlamak istiyor. Yani öyle de yazıyorlar. Evet. Arkadaşlar bizde öyle bir şey yoktu. Hiçbir zaman biz Bak ayrılmadık. bize bir şey gelmedi değil mi? Hayır. Şöyle bir şey, ben şunu söyleyeyim. Birçok insan yazmış şeyden bana, Instagram'dan. Hiç öylelerine fırsat bile vermeyin. Onları hiç konuşmayın. Onlar sizin kötülüğünüzü düşünürler Evet. diye. Bizi bilenler biliyor. O zaman da söyledim. Yani açıklamayı bile kendinden başka kimseye şey görmüyor. İnsanlar hani kendi ne düşünüyorsa, kötü düşüncelerini, ben bunu böyle canlı kulağımla da şey yaptım. Bir insan mutsuzsa başkasının mutluluğunu Evet. çekemiyor. Bundan sonra daha şeyler de var da belki böyle ağıra gider. Hani böyle çoluk çocukla alakalı da duydum. Onları şey yapmak istemiyorum. Hani birisi vardı. Çocuğu olmayan insanlara her şeye benim hani saygım sonsuz. Benim kendi teyzemin de çocuğu yok. Birisi bana demişti ki benim işte kızımın oğlumun çocuğu olmuyor. Senin 4 tane çocuğun var. Hani Allah bağışlasın. Allah vermiş, keşke bize de verse demiyor. Bana böyle imalı imalı laflar konuşmuştu o zaman. Sanki suç Gerçekten gibi çocuğum evet. var diye. Gerçekten insanların ne şey olduğunu bilmiyorsun. Hep diyorum ben, Rabbim herkese isteyene evlat sahibi etsin. Amin. O yüzden bu böyle çok şey bir şey, yani ince konu. İnsanlar öyle kendileri mutsuzsa, ne bileyim kendisi örnek olarak şu 10 paralık yani 4 euroluk şeyi, böreği alıp yiyemiyorsa sen de yemesin istiyorlar. Evet. O yüzden vay efendim, eşim zaten bizle yaşamıyormuş. Nerede yaşıyor bilmiyor. Ya beni nerelerde görmüşler, haberin olsun, nerelerde görmüşler. Gerçekten ya. Aklım hayalim olmayan yerlerde beni görmüşler yani. Orada dolaşıyor. Şurada gördüm. Burada yaşıyor. Arkadaşlar inanın, hani hep diyorlar ya Ramazan ayında işte artık sadece ağzımıza kilit vurmayalım. Ondan sonra Zihnimizde. kulaklarımıza da, gözlerimize, her şeyimize kilit vuralım diye. İnsanlar gerçekten saçma saçma. Yani Berlin neresi, burası neresi? Berlin'le bizim aramızda dağlar kadar fark var. 700 kilometre var. 700 kilometre var. Biz Berlin'le çok uzaklarda yaşıyoruz. Ben yani. bir kere Berlin'e gittim. O da Oturuyoruz. mecbur kaldığım için ta yıllar önce rahmetli kardeşim öldüğü zaman uçağa binmek için gittim. Aynen, değil mi? Tek Berlin'e gidişim o da. Havalimanına gittik o zaman Evet, yani. alacele. Hiç başka zaman gitmedik. Vay efendim, biz işte Berlin yakınlarında yaşıyormuşuz. Eşimi orada görmüşler. Gerçekten böyle neler Ya o neler nelerle yani. bağlantılar kurdular bana. Nelerle bağlantılar kurdular. Yani Türk insanının hayal gücü çok büyük. Şimdi 5. seneye girdik arkadaşlar YouTube'da. Şimdi okuduğun yorumlara bakarak insanlara başka bakıyorsun. Yani insanın yüzüne, gözüne başka bakıyorsun ki diyorsun ki bu insan bunu düşünebiliyor. Evet. Hani insanın hakikaten bizim Türk insanının hayal gücü çok 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 büyük. Aşırı Yani büyük. bazı insanlar hani diyorlar ya, gözünle görmeden, kulağınla duymadan bir şeye inanmayacaksın diye. İnsanlar artık onu geçmişler. Gerçekten art niyetliler. Yani buradan Meryem ablama selam olsun. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Almanya'dan gitmişler. O da diyor, insanların artık gerçekten sana böyle şey yaptığında dost mu düşman mı hiçbir şekilde anlayamıyorsun Anlamıyor. diyor. Akın anlamıyor. Bir tane bir şeyimiz vardı. Bizi takip eden her yoruma yorum yazardı. Sizler için belki bilenler vardır. Böyle işte ben namaz kılamayanlara, merdiven çıkamayanlara bir şey vardı. Kemik kapı. Bunu 200 sene önce 200 sene öncesi Evet. onu önermiştim arkadaşlar diye. Çok kişi de Allah razı olsun, senin sayende onlardan kurtulduk. Sandalyede namaz kılıyorduk, şimdi normale döndük diyenler oldu. Evet. Merdivenleri normal çıkıyoruz diyenler oldu. Bana Türkiye'den bir takipçi her zaman yazıyor. Ne olur bana onu, ben bulamıyorum. Namaz kılamıyorum, gönder gönder. Tamam dedik, alalım gönderelim. Gönderdik. Yalan olmasın, 3 paket mi 4 3 paket paket. miydi 3 değil mi? paket. 3. Ay, ondan sonra bana neler yazdı neler. Allah razı olsun diyeceği yerde var ya, duymadığımız şey kalmadı. Ölümüzü dirimize. Ölümüze derimize küfür etti. Evet. Bak, ölümüze derimize diyorum bak. Aynen. Hani karşında olmasa var ben onu... Allah'ım bir sabır be ya. O yüzden bazen de insanlar hani böyle şey yaparken, bir yere yardım ederken insanları böyle geri geri itiyorlar. Yani. Gerçekten hani böyle bazen şeyi verdiğin yerden kötülük görüyorsun. O yüzden hiç kimsenin kimseye, hani iftira kendinizde kalmış bir şey. İftiraya da sormuşlar, bedduaya da sormuşlar nereye gidiyorum diye, demiş ki ben geldiğim yere geri gidiyor. O yüzden insanlar istediğini düşünsün. Belki bizim aramıza böyle fitne fesatlık sokmak istiyorlar. Allah bozmasın sadece. Amin. Kul plan yaparmış, kader gülermiş. Onun için hiç diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar insanlar eski insanlar değil. Hakikaten bizim gibi. 5 sene içinde YouTube'dan çok şey öğrendim. Evet. İnsanoğlunun nasıl gaddar olduğunu Evet. hakikaten öğrettiler bana sağ olsunlar. Evet. Şimdi dışarıdan birisine bak, konuşurken mesela adamın gözleri oynuyor mu oynamıyor mu onu anlıyorum yani. Aynen öyle. Hani insanın bir gözü oynadı mı bil ki bana bir ihanetlik. Onun için
Tedbirinizden takdir Allah'a bırakın. Önceden benim şeyim vardı. Hani böyle birisi kapına geldiğinde, yardım istediğinde bizi böyle rahatsız olduğum için öksürük tutuyor. Hep şeyle korkutmuşlardı. Kapına geleni asla boş çevirme. O Hızır Aleyhisselam olabilir, sen onu bilmezsin diye. Hep içimde böyle bir şey vardı. Kimseyi boş çevirmezdim. İnanın böyle kötü düşüne var ya, insanları da şimdi şey yaptılar. Evet. Evet arkadaşlar. Acaba mı diye insanların içinde böyle bir şey var. Ama Biraz ben yine söylüyorum. insana soğutur insanı ya. İnsanlar kalbinin ekmeğini yirmiş. Hep böyle kalbim temiz olduğu için her gittiğim yerde de ekmeğini yiyorum. Geçen birisi beddua etmiş bize. Ya cevap yazacaktım yazmadım. Yazı şeyi okudum dedim Allah'ım dedim. Baktım Türkçesi mağarada büyümüş belli. Dedim Allah'a saldım ya dedim. Aynen. Kendin gördüm ya ne yapayım başka bir şey Aynen. söyleyeceğim. O yüzden kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Bu sadece dediğim gibi sosyal medyada değil, ailenizde de olabilir. Ailenizde de insanlarla böyle değil mi yani? Bir aile oluyoruz. Kimi kardeşiyle anlaşamıyor, kimi annesiyle babasıyla, kimi eniştesiyle, kimi baldızıyla. Mutlaka ailelerde böyle bir Hanım bu şeyler iş var. niye oluyor? Ya mirastan oluyor ya paradan oluyor. Başka bir dert Değil yok mi? ki. Başka bir şey olmuyor. Ya miras ya para. O yüzden insanları sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak herkes zorunda. Ben ne diyorum? Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa, iyilik düşünüyorsa Rabbim onlara 1000 katı iyiliğini geri versin inşallah. Evet. Kötülük düşünüyor da aynısı. O yüzden başka bir şey demiyorum. Evet lafı da uzatmayalım. Bunu Aynen. bitirelim. Niye derseniz daha hastayız. Çok gücüm Değil yok mi? onun için. Kamera Rabbim önünüze alacağım. herkese huzurlu, mutlu evlilik nasip etsin. Ben Amin. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki Rabbimden her şeyimi görüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.